Önceki videoda bu görünüş çizimlerini yapmıştım. Bu videoda ise görünüşleri verilen parçanın 3 boyutlu çizimini yapacağım. Yeni bir dosya oluşturuyorum. 3 boyutlu çizim için 2 boyutlu görünüşlerden faydalanacağım. Buradan kopya alacağım. Ölçülendirmeleri ve tarama çizgilerini gizleyeceğim. Bu çizimi seçip kopyalayacağım. Sağ tıklıyorum. Clipboard, Copy with Base Point. Baz noktasıyla kopyala. Baz noktası bu nokta. Tıklıyorum. Kopyalama gerçekleşti. Şimdi diğer dosyaya geçiyorum. Burada yapıştıracağım. Sağ tıklıyorum. Clipboard, Paste. Ekleme noktasını soruyor. Çizimin ekleneceği nokta 0,0. Orijin noktası. Fare orta tuşunu çift tıklıyorum. Çizim ekrana yerleştiriliyor. Eksenin alt kısmını sileceğim. Trim. Bu dikey parçalara da gerek yok. Bu çizgiyi uzatıyorum. Shift tuşuna basıyorum. Tıklıyorum. Enter. Bu videoda vida çizimi yapmayacağım. O yüzden bu çizgileri seçiyorum. Siliyorum. Trimle bu kısmı da atıyorum. Burada atılacak çizimler de var. Onları da atıyorum. Enter. Artık parçaları seçip siliyorum. Şurada bir çizgi eksik. Onu ekleyeceğim. Çizgiler tamam. Ancak çizgiler ayrı parçalar olduğu için bunları birleştireceğim. Tümünü seçiyorum. Eksine gerek yok. Join komutuyla birleştiriyorum. Şimdi tek parça oldu. Bu çizimi eksen etrafında döndürerek 3 boyutlu parça oluşturacağım. Görünümü görselleştiriyorum. İzometrik görünüşe geçiş yaptım. Buradan sağ tıklıyorum. Paralel. Sonra yine sağ tıkla. Görünümü ev görünümü olarak ayarla. Evet, şimdi komutu verebiliriz. 3D Tools, Revolve, döndürülecek nesneyi seç. Nesne bu. Seçimi tamamlamak için Enter, ekseni belirt diyor. Burada eksen hazır olduğu için sağ tıklıyorum. Object, nesne seçerek belirteceğim. Ekseni seçiyorum. Evet, çizim eksen etrafında döndürülerek parça oluşturulabiliyor. Şu an açıyı soruyor. Tam bir tur döndürüleceği için 360'ı seçiyorum. Parça oluştu ancak eksiklikleri var. Onları tamamlayalım. 2 boyutlu çizime geçiyorum. Yan görünüş çizimini kopyalayacağım. Eksene gerek yok. Ekseni gizliyorum. Çizimi seçiyorum. Sağ tıkla, Clipboard, Copy with Base Point. Baz noktasıyla kopyala. Merkez noktayı tıklıyorum. Kopyalama gerçekleşti. 3 boyutlu çizime geçiyorum. Koordinat düzlemini değiştireceğim. Visualize. Şu anda Word seçili. Listeyi açıyorum. Left. Koordinat düzlemi değişti. Şimdi yapıştırabilirim. Sağ tıklıyorum. Clipboard, Paste. Burada herhangi bir yere yapıştırabilirim. Tamam. Bu çizime kalınlık vereceğim. Önce çizimi hazırlayacağım. Çizimi seçiyorum. Join komutuyla birleştiriyorum. Böylece buradaki parçalar birleşti. Tek parça oldu. Şimdi kalınlık verebilirim. Önce kalınlık miktarını görelim. Gizli katmanları gösteriyorum. Üstteki kısmın kalınlık miktarı 12. Buna göre çizeceğim. Kalınlık vermek için 3D Tools, Press Pull. Sonra buradaki çizimde iki çizginin arasındaki boşluğu tıklıyorum. Sonra kalınlık miktarını gireceğim. Sola ya da sağa doğru olabilir. Önemli değil. Kalınlık 12, Enter. Komuttan çıkmak için Enter. Bu parçayı bu parçanın üzerine yerleştireceğim. Bunun için Move komutu. Parçayı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sonra buradaki Quadrant noktasını tıklayacağım. Evet, burada. Sonra sürükleyip buradaki Quadrant noktasını bırakacağım. Tamam. Bu çizime gerek yok. Seçip siliyorum. Parça yerleşti. Kontrol edelim. Parça yerleşti ancak tek parça değil. İki tane ayrı parça. Bunları birleştireceğim. Union komutu. Sonra parçaları seçiyorum. Enter. Şimdi tek parça oldu.
Kullanıcı koordinat sistemini değiştiriyorum. Word yapıyorum. Parça tamam gibi ancak bir eksik kısmı var. 2 boyutlu çizime geçiyorum. Çizimde görüldüğü gibi bu köşeler R1 ile yuvarlatılmış. Bu işlemi yapacağım. Kenarları yuvarlatmak için Fillet Edge bu komutu veriyorum. Sonra kenar seçiyorum. Bir tane seçtim. Sonra menüden Chain, zincirleme seçme. Sonraki kenarı seçiyorum. Diğer kenarlar otomatik olarak seçildi. Şimdi buradaki kenar. Evet, diğer kenarlar da seçildi. Seçme işlemi tamam. Seçimi tamamlamak için Enter. Radius yani yarıçap. Yarıçap 1 olacak. 1, Enter. Bunu kabul etmedi. Buradan Radius'u seçiyorum. Yarıçap 1, Enter. Taslak görüntü oluştu. Bunu kabul etmek için Enter. 3 boyutlu parça hazır. Kesilmiş görünüşüne bakalım. Kesmek için sağ tıklıyorum. Ortografik seçiyorum. Seçeneklerden bu yönde keseceğim için Front seçeceğim. Evet, parça yarısından kesilmiş gibi gösteriliyor. Bu şekilde döndürüp inceleyebiliriz. Evet, her şey normal görünüyor. Bu düzlemi seçip siliyorum. Şimdi görselleştirme ayarlarını yapacağım. Visualize, Material Browser böyle bir bölme açılıyor. Buradan artıyı tıklıyorum. Tekrar artı. Listeyi aşağı kaydırıyorum. Plastik. Buradaki plastik seçeneklerinden birini seçeceğim. Şunu seçiyorum. Tıklıyorum. Sürükleyerek parça üzerine getirip bırakıyorum. Evet, görüntüde pek bir değişiklik olmadı. Buradaki listeyi açıyorum. Üçüncü seçeneği seçiyorum. Ortam görüntüsünü değiştireceğim. Listeyi açıyorum. Bu seçeneği seçiyorum. Ortam görüntüsünü görmek için burayı açıyorum. Görsel stili değiştireceğim. Listeyi açıyorum. Realistic'i seçiyorum. Arka plan siyah oldu. Bunu değiştireceğim. İkinci seçenek. Background. Arka plan. Buradan Solid. Sonra rengi seçiyorum. Beyaz olsun. OK. OK. Şimdi arka plan beyaz. F7 ile ızgarayı kaldırıyorum. Işıklandırma için baz alınacak imajı seçiyorum. Buradan istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Seçime göre değişiklik gerçekleşiyor. Evet, en belirgin olanı bu seçenek. Bunu seçiyorum. Şimdi gerçekçi görünümü oluşturacağım. Bunun için buradan listeyi açıyorum. Biraz daha kaliteli bir görüntü için bunu seçiyorum. Sonra render. Evet, gerçek görünüş oluştu. Render çıktısı ayrı bir pencerede gösterildi. Çizim alanını göstermek için buradaki listeyi açıyorum. Viewport. Sonra render. Evet, kalite arttıkça renderleme işlemi uzun sürüyor. Kaplama desenini değiştirelim. Sarı renkli. Renderin hızlı olması için buradaki seçeneği en düşüğe ayarlıyorum. Sonra render. Başka bir kaplama. Render. Evet, bu video için göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.